Sevgili dostlar, bugün size harika bir pilav yapacağım. Bunu ana yemek olarak da görebilirsiniz. Yani bir pilav olarak düşünmeyin lütfen. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Belki bu yemek iftarın ilk iftar yemeği olabilir. İnşallah. Evet. Şimdi yarım kilo bulgurumuz var. İri bulgur. Ben biliyorsunuz her zaman böyle bulgur kullanmıyorum. Bu pilava böyle bulgur yakışıyor. Ondan sonra 1 kilo şeyimiz var. Baget butumuz var. 1 bardak sıvı yağımız var. 200 gram 100 gram tereyağımız var. Tereyağımız bittiği için tereyağı kullanıyoruz dostlar. Ondan sonra 2 tane kapya biberimiz var. 3 tane normal yeşil biberimiz var. Bunları ben daha önce doğrayıp buzluğa koymuştum. 3 baş soğanımız var. Böyle bu kadar domatesimiz var. 3 diş sarımsağımız var. Ondan sonra pul biberimiz var, kekiğimiz var, karabiberimiz var, tuzumuz var, toz, kırmızı biberimiz var, körimiz var. Şimdi öncelikle bagetlerimizi tencereye koyup haşlayarak başlayabiliriz pilavımıza. Yıkayıp hazırlamış olduğumuz bagetlerimizi tenceremizin dibine alıyorum. Şöyle birazcık çok az bir yağ koyarak bunu güzelce lezzetli olsun diye. Hani ne demiştik? Eğer lezzetli yiyeceksek kavuralım, sağlıklı yiyeceksek haşlayalım demiştim. Şimdi bunu birazcık şimdi ocağımıza koydum. Bir tane kaşıkla şöyle bir çevireceğim. Dostlar bakın böyle sallarsak karıştırmaktan daha çabuk ve daha güzel kızarır. Bakın hem yapışmasını önlerir hem de salladığımızda her yeri şöyle birazcık çevirmiş oluruz. Yani bu şekilde. Renkleri bu şekilde olduktan sonra üstümüzü ekleyeceğiz. Rengi dönünce üstüne su ekledim. Evet. Şimdi şöyle üstünü basacak şekilde bakın sıcak su koydum. Biraz da tuz ilave edip haşlamaya bırakacağım Allah izin verirse. Çok atma ha. At onu hepsini. Tamam. Şimdi ağzını kapatalım, haşlamaya bırakalım sevgili dostlar. Soğanlarımızı doğrayacağız. Şeyimiz bir yandan haşlanırken biz de pilavımızın içini hazırlayalım. Çünkü çok harika bir pilavımız olacak. İnşallah. Olacak deriz de olmayabilir sevgili dostlar. Öyle çok ince de doğramayacağım pilavın soğanını. Çok kalın da değil. İşte bu şekilde. Şimdi soğanımızı doğradık. Şimdi 3 diş sarımsağımız var. Onu da doğrayacağız Allah izin verirse. Bakın. Sıvı yağımı koyacağım. Eğer yetmezse yağ ekleyebilirim. Eklediğimde size söyleyeceğim. Bakın etlerimiz burada pişiyor. Gayet güzel. Sevgili dostlar, yarım bardak yağ daha koyuyorum. Çünkü yağsı sanki biraz az oldu. 1 bardak yağ ekledim. Çay bardağı. 1,5 bardak oldu kızım. Tamam. Şimdi bunu güzelce kavuracağız Allah izin verirse. Kavrulduğunda görüşürüz. Soğanlarımız güzelce kavruldu. Şimdi şeylerimizi koyuyorum. Biberlerimizi koyuyorum.
köftelerimizi de kavurmaya devam edeceğiz. Birazcık da tuz atacağım şimdi. Bakın şöyle. Herkes tuzunu kendine göre, isteğine göre atsın lütfen. Bakın şöyle kaşığımın ucuyla şöyle birazcık köri attım. Ondan sonra birazcık çok az karabiber attım. Çünkü siz isteğinize göre atın sevgili dostlar. Bana dokunduğu için az atıyorum. Bakın şöyle bir yemek kaşığı kadar kırmızı toz biber attım. Bir tatlı kaşığından daha az bir çay kaşığı pul biber attım. Çünkü bizim biberimiz çok acı. Bakın bir tatlı kaşığı kadar kekik. Bir yemek kaşığı kadar da salçamı koyup güzelce karıştırmaya devam edeceğim. Şimdi güzelce karıştıracağız. Bulgurumuzu da şöyle güzelce döküyorum. Kavuracağım şeyler. Böyle kavuracağım. Kavrulunca görüşürüz sevgili dostlar. Şimdi bu kavurmuş olduğumuz bulgurumuzu güzelce bakın şöyle tepsimizin dibine eşit bir şekilde dağıtalım. Tamam. Bakın haşlamış olduğumuz tavuklarımızı bu şekilde tombili oldukları için sevgili dostlar kaçışıyorlar. Ne dersiniz? Kaçanı kovalamak lazım. İşte tamam. Şimdi görüşeceğiz sevgili dostlar. Şimdi üzerine haşlamış olduğumuz etimizin suyunu dökeceğim. Böyle üstünü basar basmaz olacak sevgili dostlar, bakın.
Hepsini koymak zorunda değiliz. Bu kadar yeter. Suyu fazla çeker. Onun için şimdi yağlı kağıdımızı güzelce ıslattım. Ve şöyle üzerine sarıyorum. Üzerine de şimdi bunu doğru nereye? Fırınımıza götürüp pişmesini 180 derecelik fırında pişireceğiz sevgili dostlar. Kaç dakikada piştiğini size söyleyeceğim. Çok güzel pişmiş. Şöyle 10 dakika kadar da koyalım, üstü kızarsın. Böylece pilavımız pişmiş olacak. Servise 10 bakarız. dakika sonra görüşürüz. Bakın böyle birazcık tereyağı koyuyorum. Gene kıydı annem. Ne yapayım ya, olmazsa olmaz ama bu da. İçime sinmiyor. Birazcık da tereyağından koyacağım sevgili dostlar. Bir kaşık tereyağı koydum. Birazcık da tereyağı koyacağım. Şöyle içine. Şimdi bunu güzelce eritelim, hazırlayalım. Ha gayret bebeğim. İyice yanması lazım kızım yağımızın. Tamam. Yağımızın içine şöyle azıcık karabiber koyuyorum. Azıcık da kırmızı biber. Tamam. Şimdi de güzelce götürüp pilavımızın üstüne gezdireceğim. Sevgili izleyicilerim, bakalım pilavımız nasıl olmuş. Şöyle daldırıyoruz. Bakın. Çok güzel pişmiş sevgili dostlar. Evet, mesajımız. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Beni izlemeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bakın çok güzel pişmiş. Çok harika olmuş. Şimdi bunun yanında bir bardakla ayran oldu mu demeyin keyfine. İşte dostlar, size çok güzel ana yemek tadında fırında harika bir meyhane pilavı. Yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara afiyet olsun. Beni izlemeyi, güzel önerilerinizi, güzel eleştirilerinizi bekliyorum. Hoşça kalın, Allah'a emanet.